Hydra'nın Challengers Cup yarışı için geldik takım olarak. Bu benim ilk yarışım. Hatta hayatımda ilk kez 5 inç quad uçuracağım. Test bile edemedim henüz quad'ımı. Ama teknik kontrolden geçti. Fail-safe kontrolü yapıldı. Sinyal kontrolü yapıldı. 25 mW. Sinyal kontrolünden de geçti. Ben 18. sıradayım. 17. sırada Burak Kağan Kabakçı var. Güzel bir pist. Ben daha önce bir simülasyon uçtuğum için bana şu an çok kolay gözüküyor ama hiç drone uçurmadığım için muhtemelen daha ilk turuyla tamamlayamayacağım. Sıralamaya turlarına şu an herkes kaldı gözüküyor çünkü Hydra'nın sisteminde 32 kişi üzerinden ilk 32 girebiliyordu ama yarışçı sayısı şu anda toplam 26 olduğu için herkes sıralamaya geçmiş gözüküyor ve herkes puan alacak. Hiçbir şey yapmasa bile en azından katılımcı olduğu için bile puan alıyor. Sistem şu şekilde olacak. Şu an antrenman turları başlayacak. Antrenman turlarında herkes 3 tur atacak. 3 tur hakkı var ve 3 turun toplam süresi sayılacak. Yani en iyi tur süresi değil, 3 turu tamamladıktan sonraki toplam yarış süresi hesaba katılarak sıralamalar oluşturulacak. Ondan sonra elemeler yapılacak. Antrenman turları dörtlü halde yapılacak. 4 kişi aynı anda kalkacak. Evet, ilk antrenman turları bitti. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Quad'ımı yeni yapmıştım. Daha yapalı 3 gün oldu. İlk kez bir quad yaptım. 5 inç bir quad. Daha önce mikro uçurmuşluğum var. Simülasyonda uzun süre uçmuşluğum var biliyorsunuz. Ama ilk kez drone'u çünkü yaptığımdan beri sadece 15 santim hover'da tutup direkt buraya geldim. Hiç uçurmamıştım. Direkt start alanına koydum ve gayet güzel uçtum. Yaklaşık 1.38'lik süre yaptım hatta. İlk turu başarıyla tamamladım. İkinci turda bir split test yaptığımız bir gate var. Orada rüzgar abartı esti ve sola doğru çekti. Ben de oraya çarptım. Ama quad'da bir hasar yok. Şimdi ikinci antrenman turları başlayacak birazdan. Biz yemeğe gittik geldik. Şu an saat 2 civarı. Şu an için bir sıkıntımız yok. Gayet iyiyiz. Herkes antrenman turlarını attı dediğim gibi. Bakalım antrenman turlarında süre ölçeceklermiş ama onu sıralamaya sayacaklar mı bilmiyorum. Belki akşama kadar, akşam geceye karanlığa da kalabiliriz. Ki karanlıkta daha iyi oluyor. Belki bu rüzgar biraz gidebilir. Çünkü şu an inanılmaz bir rüzgar var. Ve bizi savuruyor uçarken. Ben özellikle ilk turda... Ne oluyor ya? Müzik açtılar. Her neyse. İlk turda bayağı bir savruldum. Ama yani benim beklentim açıkçası ben 2-3 gate bile geçemeyeceğimi düşünüyordum. Çünkü drone'u hiç tanımıyorum. Nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Ona rağmen böyle bodoslama daldım ve gerçekten şöyle söyleyeyim. Simülasyonun inanılmaz faydası var. Yani ben şu ana kadar yaklaşık 200 saat üzeri sadece Aleyna Tilki bir saniye. Sadece simülasyon uçtum ve bunun gerçekten çok faydasını gördüm. Kesinlikle ilk kez başlayacaksanız mutlaka simülasyon şart. Acilen bir simülasyon kumandası edinin ya da bir drone kumandası edinip onunla simülasyon kullanın. Simülasyonda uçun. Çok faydalı. Bu şekilde bakalım şimdi ikinci antrenman turlarında ne yapacağım çok merak ediyorum.
Evet, şimdi antrenman turlarının ikinci turundayız. Sıra bende. 4 kişi yarışıyoruz. Ben, Burak ve dördüncü kim? Bu arkadaş. Dördüncü. Murat abi bu sefer çok iyi bir tur zamanı elde edecek. İnşallah, umuyorum. Bu sefer Sonunda 3 görüyoruz. turu tamamlamak amacım. Hayatındaki ilk 5 inç denemesiyle 1,5 tur başarılı bir şekilde attı. Gerçekten müthiş. Yani bunda simülatörün çok büyük etkisi var. Aynı şeyi bir önceki videoda ben söyledim. Yani simülasyon mutlaka çalışmanız lazım. Yani benim gibi ilk kez Kesinlikle. başlıyorsanız, ben çok uzun bir süre hiç quad'ım olmadı. Bir sene kadar sadece simülasyonla uçtum. Ya şu an simülasyonda gerçekten iddialıyım diyebilirim hatta. Geçen sene DRL playoff'ları vardı. Onlara katılmıştım, tryout'lara. İlk 80'e girdim. Ama daha quad'ımız yok tabi. Bakalım bundan sonra gerçek hayatta yarışacağız. Bakalım ikinci antrenman turlarında ne olacak, hep beraber göreceğiz. Şu an 3. antrenman turlarını tamamladık. Bu turda benim drone'un görüntüsü gelmediği için en son başladım. Tekrar giremedim çünkü içeri drone'u koyduktan sonra başkaları uçtuğu için. Görüntü gelmedi. Ondan sonra tabii tecrübesizlik. Air moda almışım aleti. Air da değil, angle mod. Dönemedim bir türlü, sola dönüyorum, gitmiyor alet, kendini toparlıyor falan. Çok geç anladım. O sonuna kadar zaten kazayı yaptık, çarptık. Şu an 3. antrenman turları bitti. Birazdan 4. turlar başlayacak. 4. turdan sonra antrenman turları tamamlanıyor. Hala süre ölçümü yok antrenman turu olduğu için. Bakalım. Şöyle bir durum oldu. Tanju diopter lens kullanıyormuş. Benim gözlerim 3.5 olduğu için. Bende de miyop var. O yüzden gözlükte görme sıkıntısı oluyor. Ama diopter lens Tanju sağ olsun diopter lenslerini verdiği için onun 2 lensler 2 derece. Onları takınca çok daha iyi görmeye başladım. Bu sefer de VTX'ten sorun yaşadık. Air mod oldu falan. Bu son denememde inşallah 3 turu tamamlayacağım. Amacım o zaten. 3 turu tamamlayarak en azından sıralama turlarına girmek. Evet arkadaşlar, 4. antrenman turları da tamamlandı. Şuradaki VTX sorunun sebebini 4. turun başında öğrendim. Çünkü yine aynı şeyi yaptı. Görüntü çok karlı gidiyor, dokununca falan bir türlü çözemedik. En sonunda pili söktük. VTX'e baktık. Bütün ışıklar yanıyor, sönüyor falan. Böyle kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya başlamış. Bunun sebebi VTX'i ben takarken tam pilin altına denk gelecek şekilde takmıştım. O yüzden pilin strap'i VTX'in, TBS'in butonuna denk gelmiş ve basılı tutuyormuş. Sorun bu. Çözdükten sonra ayna gibi görüntü geldi. Dedim bu sefer 3 tur tamamlayacağım. Ama olmadı. Otomatik 3 tur. Turun sonunda yere çok yaklaştım. Yere değdi. Quad ve geriye doğru sürüklenmeye başladı. Kurtaramadım, ağlara takıldı. Kısa bir tur oldu yani. Bir tur diyebiliriz. Bir tur atabildim. Şu ana kadar toplam 5. quad uçurma sürem 4 turda 5 dakika, 5,5 dakika falan herhalde. Daha 10 dakika bile quad uçurmuş değilim, öyle söyleyeyim. Yarış vardı en azından. Yani mikro, mini, yani işte bu mini oluyor. Mikro çok uçurdum. İşte Max Baby Hawk, İş 013 falan, o tarz şeyleri zaten çok seviyorum. Küçük hedefler koymak lazım. Benim ilk hedefim bir tur tamamlamaktı. Daha ilk denememde 1,5 tur tamamladım. Bu benim için çok iyi bir başarı. İkinci hedefim ise antrenman turlarında 3 turu tamamlayabilmekti ama ben bunu başaramadım maalesef. Aksilikler oldu. Zaten 2 yıl uçuruyorum. Daha fazla alışamadım hala. Feed ayarları hiçbir şey yok. Direkt stop aldım. Biraz daha pişmem lazım. Kesin. Sadece simülasyon olacak iş değil yani. Simülasyonlar çok farklı çünkü rüzgar faktörü var. Quad'ın simülasyonda verdiği tepkiyle gerçek hayatta verdiği tepki gerçekten farklı.
simülasyonda sadece pilotajı çok rahat bir şekilde görebilirsiniz ama gerçekten gerçek hayatta uçurmak bambaşkaymış, onu gördüm. Ben bundan önce çok iddialıydım. Ya ne olacak, simülasyonda mis gibi uçuyorum, gerçek hayatta harika uçarım falan diyordum. Öyle bir dünya yok. Onu anladım. Ama benim için çok büyük tecrübe oluyor. Yani problem çözme konusunda mesela bu BTX'in düğmeye basma olayı, ben hayatta anlayamazdım neden olduğunu. Onu öğrendim. Evet. Tanrıcı geldi. Arkada Halil geliyor. Barış abi de burada, hala deniyorlar. Nasıl, güzel mi? Süper. Alev gibi. Herkes geldi burada. Güneş geliyor, arkadan görünmüyordu. Selam. Sıralama turlarında sonunda başardım. Başardım ve 3 turu tamamlamayı başardım. Sürem de 2:11:59 civarı bir şey. Şu an 12. sıradayım. Yani ben sonuncu olurum falan diye planlıyordum. Şu an sıralamalara göre 12. sıradayım. Bu benim için gerçekten inanılmaz bir derece. Biraz kendimi fazla küçümsüyor olabilir miyim? Evet, küçümsüyorum. Gerçekten iyi bir başarı yani. İlk kez quad uçuran birine göre. Şu an toplam uçurma sürem bugün 10 dakika oldu herhalde. Yaptığım yeni drone'u. 10 dakikada 12'ye girdik. Bakalım, sıralamada 2 pil daha uçacağız. Ben 2 pil uçtum. İkinci pilde bir ters döndük. Turtle modda olmadığı için kalkamadım. Şimdi Turtle modu da ayarladık. Sağ olsunlar, beni çok güzel burada eğitiyorlar. Turtle mod nedir, nasıl kullanılır falan diye. Turtle mod şuymuş. Ters döndüğün zaman o ayarı yaptıysan drone'a böyle takla attırıyorsun. Düz dönerse bir şekilde ondan sonra tekrar devam edebiliyorsun kaldığın yerden. Ya o önemli bir şey. Çünkü sürekli kaza oluyor. Düşüyorsun, çarpıyorsun, ters dönüyorsun. Ben mesela antrenman turlarında 3 kere falan ters döndüğüm için bıraktım. Mesela Turtle mod olsaydı devam edebilirdim belki. Ama şu an amacıma ulaştığım için 3 tur yapmaktı benim amacım. Amacıma ulaştığım için artık biraz daha risk alıp daha hızlı gideceğim. En azından süremi biraz arttırayım. Yani çünkü quad'ı yaptıktan sonra hiç uçurmaya vaktim olmadı. Yaptım, 15 dakika diyorum, 15 santim yerden havalandırdım. Aha bu oldu dedim. Ondan sonra buraya geldim uçmaya. Ve ilk uçuşumda antrenman turunda pist uçmak oldu. Yani drone nasıl uçuyor, gaz verdiğinde nasıl tepki veriyor, pil ayarları, hiçbir şey yok. Her şey stok. Stok ayarlarda. Yani test edecek vaktim ve yerim de yoktu. Bu yarıştan sonra artık quad'ın da düzgün uçtuğunu gördüğüm için biraz daha kendime göre arkadaşların da yardımıyla bir şeyler yapacağız. Daha güzel uçabilmek için. Ama bende gelecek var ya, değil mi? Hadi bakalım. Şimdi herkes ikinci pillerine geçti. Daha doğrusu herkes genelde 2 pil uçtu. Şimdi son 2 pillerini uçmak için yapıyorlar. Bugün çünkü sıralama turunun bitmesi lazım. Yarın eleme ve yarış olacak. Final yarışları olacak. Böyle. Bizim de yarın akşam buradan en geç 8'de çıkmamız lazım ki 9 gibi havaalanında olalım. Çünkü havaalanında güvenlikte biraz zaman geçiriyoruz. Elimizde lipolar olduğu için güvenlik bunları gördüğünde her zaman laf ediyor. Tabii bununla ilgili yayınlanmış bir genelge var. Bu lipoların bagajda taşınacağına dair. Bunu genelde güvenlikler bilmedikleri için her seferinde bunu anlatmak gerekiyor. Tabii yine inisiyatiflerine kalıyor olay ama genelde alıyorlar. Bu şekilde bakalım. 2 uçuşum daha var. İlk uçuşun kaydını canlı yayın olarak aldılar. Ben yine heyecandan kaydetmeyi unuttum ilk 3 turumu. Bu sefer inşallah unutmayacağım, kayıt alacağım, DVR kaydı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Foxeer kamera kullanıyorum ve inanılmaz parlıyor. Resmen hiçbir şey görmeden uçtum. Ve arkamda gördüğünüz ışıkları görüyorsunuz. O ışıklar işte tam engel, bir tane altıgen engel var. O altıgen engelden geçerken tam arkasında şey var. Bu ışıklardan var ve hiçbir şey görmüyor. Körlemesine gittim. Ama yine de bir şekilde bitirdim. 2:11'in çok yüksek bir süre. En iyi süre şu an 1:17.
Yani neredeyse 2 katı sürede gitmişim. Bakalım. Yani benim hedefim, şu anki hedefim 2'nin altına düşmek. Sıralama turları bitti. Sıralama turlarında ben son 2 pilimde yine turları tamamlayamadım. Bir tanesini tamamladım ama 2.29 gibi bir şey oldu. Turtle Mode öğretmişti Tanju. Turtle Mode'u kurmuştuk. Çok işe yaradı. 3 kere Turtle Mode'dan kurtardım. En azından bitirebildim. 2.29 yaptım ama şu an geçen dünkü uçtuğum ilk en iyi sürem olan 2.11 ile 18. sıradayım. Eşleşmeler belli oldu. İkinci grupta yarışacağım. Cem Kösel, Erdem Üstüner ve Harun'la beraber yarışacağız. Harun quad'ı sıkıntılı olduğu için o uçmayacak. 3 kişi uçacağız. 2 kere uçacağız. 3 kişi aynı anda çıkacağız. Bir tur atacağız. Lig usulü gibi en çok puanı alan 2 kişi bir üst seviyeye çıkacak. Çeyrek finale çıkacak. Bu şekilde zaten bir iddiam yok. Benim amacım pisti tamamlayabilmek şu an ilk aşamada. Bir delilik yapıp dereceyi, kamera derecesini 20 dereceden 33 dereceye çıkardım. Çok büyük bir fark olacaktır uçuşumda. Dünkü o güzel uçtuğum, tamamladığım şeyi kaydedemedim maalesef ama Instagram'dan canlı yayın yaptı Halil Koçan, oradan izleyebilirsiniz. Belki ben bulursam buraya da eklerim. Şimdi 10 dakika içinde eleme turları başlayacak. İkili şekilde. Biz de ona hazırlanıyoruz. Bir tane pilim vardı. Sağ olsun Harun uçmadığı için pillerinden bir tanesini bana verdi. O yüzden şimdi bakalım ne olacak. Az önce Tanju ile Buğra beraber uçtular. Onların yanındaki Adem arkadaş gelemediği için, uzak mesafeliydi, ben yetişemeyeceğim dedi. O gelemediği için Tanju ile Buğra beraber uçtu. İkisi de otomatikman üst tura çıkacağı için zaten rahat rahat uçtular. Süre sıkıntısı olmadan. Buğra GoPro kaydı aldı hatta. Rahat rahat. Güzel bir GoPro kaydımız oldu pistten. Onun dışında Barış abi grubunun birincisi oldu diye biliyorum. İlk turu Barış abi aldı, ikinci turu Deniz aldı ama Barış abinin sıralama turu daha yüksek olduğu için Barış abi grubun birincisi olarak görünüyor şu an. Puan olarak eşitler ama. Sonuçta ikisi de üst tura çıkıyor. Ben elendim. Biliyorsunuz ilk turda ikinci oldum. O da Erdem düştüğü için ikinci oldum. Yoksa ben de düştüm. Yani son 3. turumun sonlarına doğru düştüm ve altıgen gate'in alt tarafına pili çarptım çok kötü bir şekilde ve pilim parçalandı. 2 seli yok oldu, gitti. Artık pilim bile yok yani. Bir tane pille gelmiştim zaten, böyle deli cesareti. Pilim de yok. Şimdi bundan sonra benim pil bulmam lazım uçabilmek için. İkinci turda da bu sefer Cem'le Erdem sorunsuz uçtular. Ben tabii düştüğüm için yine bu sefer de pervane kırıldı, kalkamadım. Kalksaydım belki en azından 3 turu tamamlardı. Ben 3 tur tamamlamak benim amacım ya. En azından 3 tur tamamlardım. Gerçi amacımı dün gerçekleştirdim. Ondan sonra bir daha tamamlayamadım 3 tur. Antrenman turlarında da... yok, antrenman turlarında yaptım, doğru. 2.29 yaptım. 2 kere 3 tur tamamladım. Benim için yeterli. Adam olana çok bile. Şimdi eleme turları devam ediyor. Ama yani ilk yarışımı Hydra'nın Challenges Cup olması ilk yarışımın ve ilk quad uçuruşumun da bir Hydra yarışı olması da tabii çok ironik. Yani ben bu kadar başarılı olacağımı açıkçası beklemiyordum. Başarılı diyorum çünkü yani ilk kez, dediğim gibi biliyorsunuz, ilk kez uçuruyorum. Şöyle bir şey de var, ben simülasyona çok alıştım. Yani çok uzun süre simülasyonda uçtum ve
40 derece açıyla uçuyorum simülasyonda ve çok yani düzgün, çok sağlam süreler yapıyorum. Mesela bu pist simülasyonda olsa ben bu pisti 1 dakikanın altında çok rahat uçarım. Ama işte gerçek hayatta öyle olmuyor çünkü simülasyonda hava sürtünmesi yok, rüzgar yok, hiçbir şey yok. Sürekli düşüp hemen tekrar restart edip şak diye hemen anında kalkabiliyorsun. Pilim kırıldı bilmem ne, hiçbir derdin yok, hiçbir stresin yok. Basıyorsun gidiyorsun. Burada öyle olmuyor işte. Zaten tek pilim var, temkinli uçayım bilmem ne. Ama şunu fark ettim, ben simülasyonda çok hızlı uçmaya alıştığım için burada yavaş uçmak bana çok garip geldi. Daha hala alışamadım. O yüzden yarıştan önce kamera derecemi 20'den 33'e çıkardım. Ve test de edemeden direkt o şekilde uçtum. Ve fark ettim ki benim bütün derdim kameraymış. Kamera açısını kaldırınca çok daha rahat uçtuğumu fark ettim. Çünkü gaza basıyorum, alet yere bakıyor böyle. Yere baktığı için gittiğim yeri göremiyorum. O yüzden kamera açısını 33 derece yapınca çok rahat uçtuğumu gördüm. Bakalım bundan sonra yeni pil de edindikten sonra çok daha rahat antrenman yapabileceğim yerlerde biraz kendimi geliştireceğim. Gelecek var gibi ya, değil mi? Bugün bir derece alırız gibi geliyor bana. DYD'nin pilotlarından da Sercan, Burak, Berkcan, Hacı Musa'lar. Onların dereceleri çok iyi. Çok güzel sıralama turları attılar. Bu şekilde. Bakalım, çok çekişmeli bir yarış oluyor. Rüzgar yine var ama dünkü kadar şiddetli değil. Dün çok şiddetliydi rüzgar. Çok sıkıntı yaşadık ama bugün çok daha az rüzgar. Evet, yarış bitti. Eve dönüyoruz artık. Şu an havaalanındayız. Uçağa doğru yürüyoruz. Adana Havaalanı'nda. Hatta şöyle uçağı da göstereyim. Arkamızda da uçak var. Halil ile Tanju da yanımızda. Biz İstanbul'a gidiyoruz. Onlar oradan Bursa'ya geçecekler. Bakalım. Evet. Böyle az sonra uçağa binip İstanbul'a dönüyoruz. Evet. Direkt uçağa buradan ilk kez şu an uçağa yürüyerek bineceğim. Otobüs olmadan. Uçağımız da bu. Uçağı terk ederken